İstiklal güneş gibi hür alnımda parlar, nabzımda ateş gibi fatihlerden bir kan var. Adam sen rahat uyu, yolcusuyuz biz hürriyetin. Demedi deme. Bak bu çocuk ileride çok büyük bir operet olacak. O bizim çektiklerimizi çekmeyecek hanım. Evladımız okuysa harici hiç olacak. Tamam. Bir şey demedik. Bir ağız tadıyla seyredeyim oğlum. Olsun. Adam sen rahat uyu, bekçisiyiz cumhuriyetin. İnsanlıkla ün saldı. Hemşire hanım, ateş 37,5, nabız normal. Nabızda ateş devamlı kontrol edin. Anlaşıldı. Tamam doktor bey. Doktor bey, oğlumuzun durumu nasıl? Ciddi bir şey yoktur inşallah. Telaş buyurmayın, ateşini düşürdük. Hayati tehlikeyi atlattı. Lakin bakteriyel menenjit geçiriyor. Antibiyotik tedavisine başladık. Doktor bey, evladımız iyi olacak ama değil mi? İyileşecek yani. Elimizden geleni yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Geçmiş doktor bey. olsun. Sağ Geçmiş olun. Teşekkür ederiz doktor. Nasıl oldu? Cem iyi olacak değil mi? İyi olacak da Canım. merak etme. Menenjit zor bir hastalıktır. Şu anda beyne vereceği zararı kestirmek çok güç. İleride ruhsal komplikasyonlar da gerçekleşecektir. Asabilik, ani ruhsal değişiklikler gerçekleşecektir.
Cem'im. Canım oğlum. Sen iyileş. İyi ol. Gerisi benim değil. İstemiyorum, takmayacağım. Benim güzel oğlum, benim yakışıklı, mis kokulu oğlum. Ama niye böyle yapıyorsun? Takınca bana dört göz diyorlar. Dört göz mü diyorlar? Daha iyi ya işte, daha iyi. Onlarda 2 tane göz var, sende 4 tane. Gözlük akıllı, zeki insanlarda olur. Dünyanın her yerinde bak. Nerede bir ilim adamı var, nerede bir bilim adamı var, nerede bir profesör var. Hepsinde gözlük var. Hadi tak bakalım, hadi geç kalıyoruz. Roza bizi bekliyor, hadi. Hadi tak bakayım, tak. Profesörler gibi oldun. Şöyle biraz da kasıntı yürü bak. Yakışıklım benim. Dönse teyze, Dönse teyze. Kuzucuğum gelmiş. Koş koş. Nasılsın teyzem? İyiyim İrma, sen? Ben de iyiyim. Kulisteyim ben. Tamam. Cem, seni bir arkadaşımla tanıştıracağım. O her yerdedir benim arkadaşım. Adı da Musiki. Benim arkadaşım bazen senin gibi çekingen oluyor. Bazen de öfkeli. Bazen de çok öfkeli. Canım. Hadi bakalım sen de dokun. Çok güzel, aferin sana. Musiki senin en yakın arkadaşın olacak. Bir daha kendini asla yalnız hissetmeyeceksin. Cem, bravo. My little Tina, Nani could be sweeter. She's my little ballerina. Çok teşekkür ederim. Bana isminizi bağışlar mısınız acaba? Esma ben. Cem. Ben de. Biliyorum Cem. Çok memnun oldum. Toto Hanım oradan öyle olmuyor yalnız. Buyurun, buyurun. Charleston kraliçesi Toto Hanım'a bir alkış. My little Tina, Nani could be sweeter. She's my little ballerina. My little Tina, she's my little queen, gonna make me royalty tonight. She's
yapsaydın. Oturdun kaldın kazulet gibi. Ah, ama bugünün asıl yıldızı benim oğlumdu. Ah, herkes ama herkes nasıl hayran kaldı oğlumuza. Öyle değil mi Mehmet Bey? Oğlum. Ben de size hayranım validem. Katılıyorum Dodo Hanım. Çok başarılı bir ecnebi musiki taklidiydi. Hayda. Cem, eğer diplomat olacaksan İngilizceyi ve Fransızcayı, Almancayı ana lisanın gibi konuşmak mecburiyetindesin. Gel bakayım şöyle yanıma. Geç. Gel, otur. Seninle şöyle baba oğul bir fikir teatisi yapalım. Memnuniyetle. Tebrik ederim evladım. Gurur duyuyorum seninle. Liseyi de başarıyla bitirdin. Bundan sonrasında hayatının en önemli dönüm noktasına gelmiş bulunmaktasın. Yüksek tahsil. Senin de bildiğin üzere artık tüm üniversiteler giriş için bir imtihan yapıyorlar. Biliyorum. Ancak ben yüksek tahsil yapmak istemiyorum. Diplomat olacaksan yüksek tahsil yapmak mecburiyetindesin Cem. Babacığım Allah aşkınıza benim ne işim olur diplomasiyle hariciyle. Ben İstanbulsuz yaşayamam. Ayrıca ben müzik yapmak istiyorum. Evladım, ben sana musiki yapma, çalma, söyleme demiyorum ki. Yani arkadaşlarınla, bizimle, eşinle, dostunla yine çal söyle. Ama önce bir mesleğin olsun. Tak bileğine altın bileziği. Sonrasında arzu ettiğin her şeyi yanında yaparsın. Aynı şey değil ki. Oğlum, biz seni boşuna mı okuttuk, kolejlerde lisans sahibi yaptık? Ben hakkımı mazur gördüm. Ama siz neden benim de sizler gibi sanatçı olmamı istemiyorsunuz? Bizim için de hiç kolay olmadı oğlum. Şu yıllara gelinceye kadar ne çileler çektik. 40 takla attık. Bu memlekette sanata, sanatçıya ne kadar ehemmiyet verildiğini az buçuk sen de biliyorsun. Yahu var ya. Yok. Baban haklı. Zaten o da çalma söyleme demiyor. Ama öncelikle bir meslek sahibi olman şart. Cem, bak evladım. Bundan sonrasında atacağın her adım istikbalini belirleyecek. Biz senin yanlış yapmanı istemiyoruz. Sizler hiç merak buyurmayın. Ben kendi geleceğimle alakalı kararları alabilecek yaştayım. Alabilecek yaşta olsaydın, musiki yapacağım diye tutturmazdın. Bu konu burada kapanmıştır Cem. Benim için de öyle Peder Bey. Müsaadenizle. Bana sesini yükseltme. Yükseltmiyorum. Benim sesim böyle. Edepsiz. Buyurun eseriniz tutağın. Mutlu musunuz şimdi? Yok çalgıymış, yok musikiymiş, yok operetmiş. Olacağı buydu zaten. Siz soktunuz bu çocuğun aklına bütün bunları. Bu çocuğun bugünkü durumda olmasının müsebbibi sizsiniz. Benimle ne alakası var? Katranı kaynatınca olur mu şeker? Cinsine yandığımın cinsine çeker. Ya bu çocuk 9 ay boyunca karnımda tiyatroya benimle beraber gidip geldi. Müziği duydu, alkışı duydu. Daha da olur mu iflah? Olmak zaruretinde. İyi bir istikbal istiyorsa olmak zaruretinde Dodo Hanım. Yeter artık. Bırak artık şu çocuğun yakasını paçasını. Bırak da hevesini alsın. Belki bir zaman sonra geçer gider. Yeter artık. Yeter. İstanbul'un eğlence hayatında. Daha doğrusu güldürü hayatında. Çok değerli birisi var. Toto Karaca. Toto Karaca'nın bir de oğlu var. Cem Karaca. Fakat o annesi gibi tiyatrocu değil. Müzikçi. Ve bir de Birleşmiş Milletler gibi topluluğu var. Okuyorum. Piyano Leon Suan, elektrik gitar Ali Erdoğan, davul Garbi Politi ve kontrbas Süheyl Fırat. Cem Karaca sizin için ilkin bir sörf çalıyor.
My Little Tina, Cem Karaca ve Jaguarlar sizlerle. My little Tina, nothing could be sweeter. She's my little ballerina. My little Tina, she's my little queen, gonna make me royalty tonight. My little Tina, nothing could be sweeter. She's my little ballerina. My little Tina, she's my little queen, gonna make me royalty tonight. Cevap verme. Sessizce gidelim. Tamam. Geldim. Ah, oğlum Babam evde mi? evde, yukarıda. Ne oldu oğlum? Mehmet Bey! Mehmet Bey, Buyurun Cem Bey. beni değil Bakırköy'ün amigolarına, bütün memlekete de yuvalatsanız ben vazgeçmem yolumdan. Ne? Mehmet Bey, sen oğlunu mu yuhalattın? Ya, Rica ederim hanım, sen bu mevzuya karışma lütfen. Ne demek karışma? Ne demek karışma? Lütfen Toto. Yeterin artık. Bıktım ben. Evde bir huzur bile kalmadı. Yeterin artık. Ne haliniz varsa görün. siz kabul etmeseniz de ben bu memleketin sesi olacağım. Tebrik ederim Cem Bey. Kendinize çok mühim bir gaye belirlemişsiniz. Fakat sen önce şu kılığına, kıyafetine, yaptığın müziğe bir bak. Senden olsa ancak Amerika'nın sesi olur evladım. Müzik dediğinizin lisanı millet olmaz. Melodilerden, notalardan oluşur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Öyle mi? Bilmiyordum. Sayenizde yeni bir şey daha öğrenmiş oldum. Oğlum, sen bu memleketin sesi olacaksan önce bu toprakları, bu toprağın içinde yaşayan insanların derdini bileceksin. Siz hiç merak buyurmayın. Ben hepsine vakıfım. Sen bir boka vakıf değilsin. Ama maşallah her şeye bir cevabım var. Neyi biliyorsun da ne konuşuyorsun Cem Efendi? Sen bu memleketi İstanbul'dan ibaret zannediyorsun. Anadolu diye Suadiye'den öteye bir adım atmamışsın. Bir de dikilmiş karşıma utanmadan car car konuşup ahkam kesip bana bilgelik taslıyorsun. Ne biliyorsun da konuşuyorsun Cem Bey? Ben kendi istikbalimle alakalı kararları alabileceğimi size daha evvel söylemiştim. Müsaadenizle. Toto, yapmayacak mısın? Çocuk 2 gündür eve gelmedi. Hanım çocuk dediğin kocaman adam oldu ya. Sen de bu kadar sık boğaz etmesen, belki kendisi de bu kadar inat etmeyecek. Telefonda etmedi. Başına bir şey mi geldi? Yok artık daha neler. Ne gelecekmiş başına Totom? Arkadaşlarıyla eğleniyordur Totom. Boşuna evham yapma sen. Sıkma canını bir tanem. Ha,
Bak işte geldi bizim seyrek akıllı. Hadi bakalım inşallah. Sürpriz. Anacığım, gelinin elini öpmeye geldi. Öp bakalım. Babacığım öpeyim. Oh. Gel. Gel geç bakalım. Gel evine gel, hoş geldin. Kusura bakmayın. Bu saatte rahatsızlık verdik. Cem ısrar etti. İlla annemin elini öpeceksin diye. Ya. Estağfurullah kızım. Estağfurullah. Gördün mü hanım bak. Oğlumuz büyüdü. Koca adam oldu da evcilik oyunu oynuyor. Evladım. Hadi bizi geçtik. Annen de ben de sana göre eşek başıyız. Ya estağfurullah babacığım. Estağfurullah mı kaldı evladım? Sen evlilik gibi tek başına boyunu haddiyle aşan bir işe kalkışıyorsun. Bu kızın... Kızım affedersin, senin annen baban yok mu evladım? Onlar ne düşünüyorlar bu konuda? Çok ani oldu. Haber veremedim ben şehir dışında oldukları için. Siz merak buyurmayın babacığım. Biz zaten ev bakıyoruz. Birkaç güne tutup taşınmış oluruz. Size yük olmak gibi bir niyetimiz yok bizim. O nasıl söz oğlum? Evlat yük olur mu hiç? Neyse. Şimdi bunları konuşmanın zamanı değil. Ben size büyük odayı hazırlayayım şimdi. Lüzum yok validem. Benim odam ikimize de yeter. Gel hayatım. Müsaadenizle. Sağ olasın, teşekkürler. Günaydınlar sevgili ailem. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın anne. Günaydın kızım. Günaydın baba. Günaydın kızım. Ellerine sağlık valide hanım. Ay maşallah be. Senin de günün aydın olsun Cem Bey. Dur, ben bakarım. Ben bakarım anacığım, ben bakarım. Muhtar Cem Karaca, Buyurun benim. yoklama kaçağı olduğunuz görünüyor. En yakın zamanda birliğinize teslim olmanız gerekiyor. Biliyorum. Neden yaptın? Birinin ona hayatı öğretmesi icap ediyor. Sen öğretecektin hayatı değil mi? Bırak hayat öğretsin ona her şeyi. Madem biz öğretemedik hanım, izin ver de askeriyede öğrensin bari. Tabii yine kaçıyorsun Geç kızım, her zamanki geç. gibi. Gel kızım. Gel otur şöyle. Gel otur şöyle otur. Ne yaparsın? Askerlik vazifesi. Bugün olmasa yarın olacaktı nasılsa. Ne demişler? Asker ocağı, ana kucağı. Bu da gelir. Sayılı gün geçer gider. Sayılı gün olsa geçer. Askere gidecek. Koskoca 2 sene Toto Hanım. Nasıl geçer? Can. Evladım bana kırgınsın biliyorum. Ama bir gün gelecek beni daha iyi anlayacaksın. Al bakalım. Faruk Hafız Çamlıbel. Han duvarları.
sana yolculuğunda arkadaşlık etsin. Belki haklısın. Ama bir gün idrak edeceksin. Asker ocağına gittiğinde bu memleketin de hayatın da İstanbul'dan ibaret olmadığını göreceksin. Şeyh Edebali'dir. Hacı Bektaşi Veli'dir. Nasuh Üreddin'dir. Karacaoğlan'dır Anadolu. Öyle uçsuz bucaksız, öyle görkemlidir ki toprağı. Asırların kadim bilgeliği saklıdır orada. Sanki kendini sonsuz bir masalın içinde bulacaksın Anadolu'da. Alacak götürecekmiş gibi seni bambaşka bir dünyaya. Bir bakacaksın, yoksulluğu, garibanlığı, kimsesizliği göreceksin. Kimsesiz de olsa sıcacıktır insan. Varsa lokmasından, yoksa yüreğinden verir. İçin ısınacak o vakit. Kendini kaybolmuş gibi hissedersen korkma. İnsan kaybolmadan kendini bulamaz. Dur! Rahat! Dağıt! Müslüm Çiçek, Mert Aksoy, Serdar Avşar, Ferhat Gedik, Yusuf Ziya Balcı, İbrahim Şeker, Hakan Ece. Bölüğün mektupları bitmiştir. Dal! Sağ ol! Dört ay oldu. Sana da bana da mektup yok be Ali. Biz dağların yörüyüz Cem abi. Bizim dağda postane mi var? Olsa da zarf mı var? Kağıt mı var? Hadi onlar olduğunu farz et. Okuma yazma bilen mi var Cem abi? Ondan biz mektup ucu yakmaz. Türkiye yakarız ya okullarımıza.
Yakılan türkü sadece benim değil. Bütün sevdalıların olur. Bu türkü benden sana gelsin. Gelsin bakalım. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır. Sıkılır aman aman aman. Bugün posta günü canım sıkılır. Sıkılır aman aman aman. Bugün posta günü canım sıkılır. Sıkılır aman aman aman. Ellerin mektubu gelmiş okur. Ellerin mektubu gelmiş okur. Benim yüreğime hançer sokulur. Sokulur aman aman aman. Benim yüreğime hançer sokulur. Sokulur aman aman aman. Erzurumlu Emrah. Lan! Akif Duran. Ulaş Öztorun. Nazım Mazlum. Muhtar Cem Karaca. Adem Ballı. Bu bölüm mektupları bitmiştir. Sağ ol. Sağ ol. Cem, mektuplarına bugüne kadar cevap veremedim. Evlilik çocuk oyuncağı değilmiş. Üzgünüm. Bunu geç anladım. En iyisi bizimkilerin de haberi olmadan bu işi daha fazla uzatmamak. Boşanmak istiyorum Cem. Bu kararımı anlayışla karşılayacağını umuyorum. Esma. Peki ya siz bana? Siz soylu bir hanımefendi olmanıza rağmen bir yuvaya nifak soktunuz ve kocamın size aşık olmasına izin verdiniz.
Toto, antrak girişinden bir daha alabilir misin lütfen? Cem. Cem. Arkadaşlar merhaba. Ali abi ne haber? Hoş geldin Cem. Baba çok özür dilerim böldüm ama. Rica ederim evladım. Oğlum. Anacığım. Arkadaşlar teşekkür ederim. 15 dakika mola. Buyurun. Hayırdır oğlum? Askere gideli 6 ay oldu evladım. Sen bu Esma meselesi yüzünden firar etmedin mi? Yok be baba yok. Benim gözlerden sebep. Erken terhis verdiler. Bana bir evliliğe mal olan askerliğimi askerlikten saymadılar. Oğlumuzu çürüye çıkardılar. İyi. Neyse canım, bitti gitti o zaman. Niye haber vermedin? Gelir karşılardık seni. Zahmet vermek istemedim anacığım. Olur böyle. Böyle şey olur. Olmazsın Ne zahmet evladım. Hoş geldin. Hoş geldin güzel oğlum. Baba. Ha? Sen haklıymışsın. Hayatta, memlekette İstanbul'dan ibaret değilmiş. Ama ben yine de yolumdan vazgeçmişim tabii. Ben bu memleketin sesi olacağım. Özledim seni. Ben mi? Ben çok özledim. Kavuştuk çok şükür. Gel bakalım o zaman. Gel gel. Bak bakayım. Tebrik ederim. Öğrenmişsin. Memleket. Hoş geldin. Abi sen nerelerdesin? Biz aylardır yana yakıla prova yapıyoruz. Hala işte budur diyeceğimiz bir parça bulamadık. Oğlum keşke daha evvel haber verseydiniz. Ya benim olmadı ki müneccim bokumu yedim ben. Nereden haberim oldu? Bulamadık işte. Ya Cem bir de şöyle bir şey var. Evet. Şimdi biz bugüne kadar hep İngilizce okuduk. Evet. Ama altın mikrofonun kuralı belli. Türkçe parça istiyorlar. Evet. O zaman beyler zamanı geldi demektir. Buyursunlar. Bununla çıkıyoruz. Hayırlı olsun. Sabahtan uğradım ben bir güzere. Dedim mahmur musun? Söyledi yok yok. Akellerin boğum boğum kınalı. Erzurumlu Emrah. Baba sen bize dalga mı geçiyorsun? Biz bununla mı yarışacağız ya? Ne var oğlum? Derya gibi halk müziği varken neyi besteleyecektik ki? İyi de rock'n'roll'la halk müziğini nasıl bağdaştıracağız? Arkadaşım folk songs, country dedikleri ne? Halk türküsü değil mi işte? Biz de bunu yapacağız diyorum. Bununla katılalım. Kazanmazsak hiçbir şey bilmiyorum. Sen bakma sözlerine bak. Kardeşin notalarını aldı onun. Sen bir gir bakayım oradan bir. bakalım ya. Ses verebilir misin abi? Bak. Kafamdakini söylüyorum. Sabahtan uğradım. Ton ne? Sol mu? Sol minör. Yanlış yazmışım. Ben bir fidana... Sol majör. Hayal ettim bu yani hani. Ama bunun böyle bir sağlam girmemiz lazım. Şunun başına bir geç bakayım ya. Dedim mahmur musun? Dedi ki yok yok. Böyle devam ederiz. Girsene. Sabahtan uğradım ben bir fidana. Hayır hayır bak çok güzel gidiyor. Dedim mahmur musun? Dedi ki yok yok. Akelleri boğum boğum kınalı. Dedim bayram mıdır? Söyledi yok 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 yok. Akşamları boğum boğum kınalı. Dedim
Erzurum ne? Dedi ilimdir. Dedim gider misin? Dedi yolumdur. Dedim emrah nedir oy? Dedi kulumdur. Dedim satar mısın? Söyledi yok, 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 yok. Dedim emrah nedir? Dedi kulumdur. Dedim satar mısın? Söyledi yok. Yarışmamızın ikincisi Cem Karaca ve arkadaşları. Dostluğun adını saflık koymuşlar. Yazın beni yok gayri. Kendim vazgeçtim. Ben kendimden yazın beni yoğa gayri. Yalanımış yarimin yeminleri. Dol çıktı şu şehir gelinleri. Kararmış dostlarımın elleri. Yazın beni yoğa gayri. Çok güzel gece oldu ha. Yemeğileri hak ettik bence beyler. Cem abi selamlar. Aleykümselam. Buyurun, buyurun gençler. Ah var mı sizin arkanız? Gelin. Sağ olun. Cem abi boğazlarımıza demirleyen 6. filoya karşı biz öğrenciler olarak bir protesto gecesi düzenliyoruz. Helal olsun size. Sağ olun. Sizlerden ricamız bu gecemizde bize şarkılarınızla onur verirseniz çok mutlu olacağız. Bu bahsettiğiniz bizim en tabii görevimiz. Seve seve gençler. Ya ne 6. filosu abi? Bize ne 6. filodan? Nasıl bir sene ya? Biz bu dünyada yaşamıyor muyuz? Evet yaşıyoruz. Yaşamak için de müziğimizi yapıyoruz. Ha o zaman John Baez, Beatles, Bob Dylan bunlar müzik yapmıyor kardeşim. Çünkü bu insanlar Vietnam için, Kamboçya için konser veriyorlar. Ben de diyorum ki kendi memleketimiz için iki kelam edelim. Ne uzattınız be? Uzatmadık be kardeşim. Cem burası Türkiye, onu söylüyorum sana. Tamam o zaman Ruhi Baba ile Tülay German Türkiye'li değil. Ya size göre. Bu adamlar çıkıyorlar. Meydanlarda, alanlarda çatır çatır söylüyorlar. İşte problem olmuyor. Görürsün ileride problem oluyor mu olmuyor mu? Neyi göreceğiz ya? Ya Cem daha 10 yıl olmadı ya. Bu memleket kendi bakanını, başbakanını asıyor kardeşim ya. Ne anlatıyorsun? Ne alakası var güzel kardeşim? Amerika'da kendi başbakanı Kennedy'yi öldürdü ona bakarsan. Yani demirden korsak trene binmezdik. Lütfen. Biz seninle farklı trenlerdeyiz Cem. Galiba trenleri ayırmanın vakti geldi. Yani olmuyorsa dağılalım arkadaşlar. Eyvallah Cem. Onu diyorum yani. Ne zor imiş be hey muhtar. Ah unutmak. Dost elinden yaralanır.
Kolay gelsin. Para bize yaşamak. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum işte. Kendi milletimizin, halkımızın sesi olmamız gerek. Kendi kültürümüzü beğenilebilir hale getirmemiz lazım. Evet abi biz de senin gibi düşünüyoruz ama nasıl yapacağız? Yani gitar yerine elektrosaz, elektro cümbüş, ud, tambur, bateri yerine de elektro dümbelek mi kullanacağız? Ya gerekirse onları da yaparız ama neyi nasıl çaldığımızın bir önemi yok ki. Neyi nasıl söylediğimizin bir önemi var. Nasıl yani? Şöyle, biz gene türkülerimizi okuyalım, destanlarımızdan bahsedelim, balatlarımızdan okuyalım ama geçmişe bağlı kalmadan yeni soundlarla, yani yeni okuma şekilleri getirerek aslında özü bu toprağa ait ama şekli beynelmiler müzik olsun. Grubun ismi ne olsun? Vallahi ben kardeşlik nişanesi olarak kardeşler diye düşündüm ama siz ne dersiniz bilmiyorum tabii. Güzel fikir. Güzel. İyi fikir. Kardeşlere. O zaman. Kardeşlere. Olmaz. Girmem ben bunu plana. Allah Allah, niye ya? Nesi var parçanın? Oğlum dağlar diyor, kavga diyor, tüfek diyor. Sen bizi savaşa mı sokuyorsun ya? Abiciğim, ha? Şimdi toplumsal olarak... Ya bırak toplumunu kardeşim. Plakçıyız biz ya. Plak satıyoruz. Ha? Millet zaten diken üstünde. Cık, olmaz. Sen bizim başımızı belaya mı sokacaksın ya? Cem. Ne? Bak Yavuz abi doğru söylüyor sanki ha. Yapmayın gözünü seveyim ya. Bir şarkı söyledik diye niye başımız belaya girsin? Oğlum bak zaten bu isimle bu plak olmaz. Tamam mı? Almaz millet. Grubun da yeni. Hı? Bütün bunlar hep risk. Ya ama biz zaten pilavında çıkmayacağız ki. Biz bununla mı çıkıyoruz pilav? Bunda çıkmıyoruz değil mi? Kalender. Ha, biz kalenderle çıkıyoruz. Bu ikinci tarafın, B tarafının ilk şarkısı oluyor. Oğlum opera gibi şarkı yapmışsınız ya. Abi ne alakası var operayla? 100 yıllık türkü bu. Ruhi Baba bile okudu. Gırtlağım patladı okuyacağım de yapma gözünü seveyim. Bak bir kez daha dinle. Bir şans daha ver. Çok güzel olacak. Haydo. Canım hey. Kalktı göç eyledi avşar elleri hey. Kalktı göç eyledi avşar elleri. Arar giden eller bizimdir. Nice koç yiğitler yere serilir. Nice koç yiğitler yere serilir. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir. Sağlar bizimdir. Sağlar bizimdir. Sağlar bizimdir. Haydo. Canım hey. Mehmet Bey, Buyurun benim. oğlunuz Muhtar Cem Karaca. Evde mi? Hayır değil. Hayırdır yüzbaşım? Ay 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 ay. Yavuz abi gelmemiş daha. Abi panik yapma sakin ol. Eve uğrayacaktı. Ondan gecikmiştir. Bak her yere. Sağa bak sağa. Dur öğreneceğiz şimdi.
Oğlum bahçeye bak. Yüzbaşı. Ne oluyor? Nöbetçi savcı ifadesini almak istiyor. Niçin? Konserlerinde bir bombalanma vakası meydana gelmiş. Bombalama mı? İstediğin oldu mu Adaloğlu? Kavga kuruldu. Davulmazlar vuruldu. Ev temiz komutanım. Kusura bakmayın. Sizi de böyle rahatsız ettik. Lakin biz de görevimizi yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Eğer kendisiyle irtibata geçerseniz mutlaka en yakın savcılığa ya da karakola ifade vermesi gerekiyor. Aksi takdirde hakkında yakalama kararı çıkacak. Tamam komutanım. Umarım ciddi bir şey çıkmaz. Baba. Oğlum iyi misin? İyi misiniz? İyiyiz merak etmeyin. Bizde kimseye bir şey olmadı çok şükür. Ver şunu bana. Oğlum. İyi misin? Askerler doldu. Evet oldu, her yeri aradılar. Ne askeri ya? Senin savcılığa ifade vermen gerekiyormuş. Mecburmuşsun. Askerler basmış. Tamam anacığım. Sen panik yapma. Ben gelince ne yapılması gerekiyorsa yaparım merak etme tamam mı? Cem. Oğlum bak bir şeye bulaştıysan söyle. Ya baba başlama gene Allah aşkına konserdeydik işte ses bombasıymış zaten. Durduk yere mi patladı senin konserinde o bomba oğlum? Üstüne gitme canım o kadar. Vallahi onu patladığına soracağım ben ne bileyim. Cem bak bir daha soruyorum. Evladım bir şeye bulaştıysan söyle. Ona göre tedbir alalım yavrum. Baba neye bulaşacağız konserdeydik diyorum bak kadın da panikletiyorsun yapma böyle gözünü seveyim ya. Peki oğlum. Tamam. Oğlum biz neyin içine düştük ya? Şu televizyonu aç bakayım ne oluyor ne bitiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır. Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partilerinin de desteğiyle Naim Talu Başbakanlığındaki 36. Türkiye Hükümeti kuruldu. Selamünaleyküm. Oo, bombacı geldi. Gel. Yapma gözünü seveyim. Merhaba Cem ben. Selam Ayzer. Hoş geldin. Ayzer. Taner. Oo bir dakika. Cahit'i bir tanıyorsun. dakika. He? Tanımam mı ya? Gel ya gel. ben hoş bu geldin. adamların hayranıyım abi tanımam mı? Biz de senin müziğine hayranız Cem eyvallah. Estağfurullah estağfurullah. Geç otur keyfine bak. Ya ben sizi nerede izledim? Site sineması mıydı? Bizim çocuklara dedim hatta ulan bu adamlar çok iyi biz bunları nasıl geçeceğiz diye. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkürler sağ olasın. He? Evet. Altyazımı vereyim ya. Niye getirdim ben sizi bir araya? Şimdi bak sen her sene kardeşlere veriyorsun. Cem kardeşi de solist alıyorsun. Nasıl? Bir taşla iki kuş. Olur bu iş. Gerçekten mi? Ya süper. Benim için şereftir arkadaşlar. Tamam işte o zaman ya. Hadi bakalım. Kutlayalım lan bunu. Hadi kalkın. Ne adamsın yemin ediyorum ya. Hadi. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, kadehimi Türk müzik tarihinin en önemli olaylarından birine kaldırıyorum. Cem Karaca ve Moğollar. Bak iddia ediyorum, planınız milyon satacak ve diyorum ki hemen bir turda patlatalım. Evet, Avrupa'yı baştan başa fethederiz. Abi buna içilir işte. Ne dersin? Abi inşallah. Yani ne güzel olur değil mi? Ha? Ne güzel olur. Harika olur. Bence bu gruptan bu iş çıkar. Çıkar abi. Çıkar. Ne diyorsun Cem ya? Ben hemen geliyor. Hanımlar rahatsız etmediysem küçük hanım bana ismini bağışlayabilir mi acaba? Feride. Merhaba Cem. Evet biliyorum. Cem Karaca. Çok büyük hayranınızım. Estağfurullah ama çok memnun oldum. Cem bu. Cahit döndü. Evet. Böyle. Bakmayın utanır bakmayın. Sizce
nikah salonundan yer ayırsın. Ben onu diyorum oyunu çok iyi olacak. Şarkılarınızı çok seviyorum. Sözlerinizden çok etkileniyorum. Vallahi ne yalan söyleyeyim küçük hanım, ben de sizden çok etkilendim. Etkileniyorum ve sanırım etkilenmeye devam edeceğim. Ben de şiir yazıyorum. Arada şarkı sözü. Yani amatörce tabii. Ben de sizi yazmayı o kadar çok isterdim ki. Nasıl yani? Yani sizi sizden ilham alarak yazmayı çok isterdim. Benimle evlenirseniz şayet. Çok şakacısınız Cem Bey. Çok teşekkür ederim. Yo estağfurullah. Ben gayet ciddiyim. Afiyet olsun. Çok romantikti. Biraz deli galiba. Mükemmel sesi ve mükemmel yorumlarıyla Betül İnan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyicilerim. Bugün aramızda çok önemli ve çok değerli konuklarımız var. Karşınızda Cevabınızı merakla bekliyorum. Cem Karaca ve Moğollar. Hoş geldiniz. Efendim bugün Cem Karaca'nın benden özel istediği bir şarkı varmış. Şarkıyı kendisi için çok değerli ve çok önemli birine armağan etmek istiyormuş. Huzurlarınızda. İsmin ne dedi söyleyiverdi. Aşkınla yanıp çılgına döndü. Birden ona ben kalbimi verdim. Bittim eridim mum gibi söndü. Keşke adımı bilmez olaydı. Gözyaşlarıma silmez olaydı. Bir şey içime sinmiyor. Dert üstüne dert bilmiyor. Kimse acımı bilmiyor. Aşkın ateşi dinmiyor. İsmin ne dedi söyleyiverdi. Aşkınla yanıp çılgına döndü. Birden ona ben kalbimi verdim. Bittim eridim mum gibi söndü. Keşke adımı bilmez olaydı. Gözyaşlarıma silmez olaydı. Bir şey içime sinmiyor. Dert üstüne dert bilmiyor. Kimse acımı bilmiyor. Aşkın ateşi dinmiyor. Kolay gelsin. Yemin ediyorum. Vallahi lokum gibi hepsi. Cem! Vay babalar. Abi görüşürüz. Tam zamanında. Şunları bir an evvel çözün çıkalım oyalamadan. Feride sonra kafamın etini yiyor. Nereye? Baba. Ya abi ne balığı, sen kafayı mı yedin Cem ya? 2 gün sonra konserimiz var ha. Yavuz abi biz söz vermedik mi abi yeni şarkıyı yetiştireceğiz diye? Tamam. Ne tamam? Daha ortada şarkı yok. Tamam ya. Bir açılalım, ben halledeceğim. Geç ya şöyle bir geç. sen gelsene. Şöyle geç. Bir gel repertuara bir bakalım seninle. Ne yapıyorsun? Bir gel gel lan. Oha! Cem kusura bakma. Sen o şarkıyı yazana kadar seni buraya kilitliyoruz. Yok artık. Ya bırakın oğlum çocuk hareketleri. Balık kaçıyor diyorum, balık. Ya ne balığı? Sıçacağım balığına ya. Hadi yaz. Oğlum bak balık kaçıyor diyorum. Açın, saati var bu işin. Hadi abicim hadi sana kolay gelsin. Ulan peki tamam, sıkışsam ne bok yiyeceksiniz? Al bak orada kova var. Ona yaparsın. Yok artık ya oğlum, balığın saati kaçıyor diyorum. Aç şunu. Tutarsın hadi. Cem hadi abi işine hadi.
bir tane doğru düzgün arkadaş olmaz mı bir insan? Abi ne yapacağız ya? 2 gün boyunca bu herifi mi bekleyeceğiz? Yapacak bir şey yok. Şarkıyı yazana kadar nöbetteyiz. Bana da versene bir daha. Bak hep böyle yapıyorsun ha. Oğlum paketi evde unuttum. Allah. Bir sigaranın lafını yapıyor. Beyler. Bana da verin bir tane. Sana sigara migara yok abicim. O şarkıyı yazana kadar sana sigara migara yok. Sana içmeye su yok, su. Bitti oğlum bitti. Ne bitti? Şarkı bitti. Dalga geçme lan. Oğlum size yalan borcum var al. Açın hadi şunu piştim ben burada. Bir numara yapıyorsan vallahi kötü olur ha. Ya hadi açın şu kapıyı piştim ben burada. Aç yazmış bir şey. Al bakayım sen de o gitarı eline. Al. Bakayım. Gel. Gir bakayım. Gir müdür gir. Bu. Melodi bu. Orada ufak bes var. İnce. Evet. Düştüm daha güzel. Bak şöyle bir şey. Düştüm mapus damlarına, öğüt veren bol olur. Bravo. Bir daha git. Söyle. Hadi. Düştüm mapus damlarına, öğüt veren bol olur. Düştüm mapus damlarına, öğüt veren bol olur. Toplasam o öğütleri, buradan köye yol olur. Ana baba bacı kardeşler günümden olur. Ana baba bacı kardeşler günümden olur. Namus belasına kardeş döktüğümüz kan bizim. Namus belasına kardeş döktüğümüz kan bizim. Hep bir allı turallıyız biz bize benzeriz. Hep bir allı turhallıyız biz bize benzeriz. 100.000 kere tövbe eder gene şarap içeriz. 100.000 kere tövbe eder gene şarap içeriz. At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim. At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim. Namus belasına kardeş yatarısından bizim. Namus belasına kardeş yatarısından bizim. Kız gelinim suna boylum doyamadan biz bize. Kız gelinim suna boylum doyamadan biz bize. Besmeleyle yüzün açıp oturmadan biz bize. Besmeleyle yüzün açıp oturmadan biz bize. Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza. Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza. Namus belasına kardeş döktüğümüz kan bizim. Yahu zaten Anadolu pop, Anadolu rock. Bunda bir sıkıntı yok. Hep mi geçmişte kalacağız diyorum. Ya bırak geçmişi geleceği. Zirvedeyiz. Tadını çıkar. Hep ambardan besleniyoruz ama müdür. Ne ambarı? Dar ambarı. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Yahu hep mi geleneksel diyorum. Evet. Biz geleneksel olanı alıyoruz, yeniden düzenliyoruz. Zaten bunu istemiyor muyduk? Yahu tamam. Beslenmek diyorsun da bizimki artık biraz yaslanmaya geçmedi mi sence? Ha yaslanmak ha beslenmek ne fark eder? İkisi de bir. Ya değil işte aynı yere çıkmaz. Bizimki artık biraz sömürüye geçti çünkü. Hayda. Öyle. Yani Pir Sultan'ın Dadaloğlu'nun vakti zamanında kendi çağlarında halklarına gösterdikleri duyarlılığı biz gösteriyor muyuz kendi halkımız için? Ya Cem ne diyorsun? Biz bunları hiçbirini yapmıyor muyuz? Nasıl yapıyoruz? Ya millet gidiyor, yabancı şarkıları alıyor, üstüne Türkçe söz yazıp söylüyor. Türküler yıllardır aynı, bir nota bile değişmiyor, bir yorum yok. Hep aynı, hep aynı. Biz böyle mi yapıyoruz? Ama yani madem bu günün türküsünü okuyoruz, değil mi? O zaman halkın bugünkü problemlerinde biraz daha tercüman olmalıyız diyorum. Bu
namus belası, beyaz atlı, obur dünya. Bunların hepsi bizim kendi bestemiz, kendi güftemiz. Yeterli değiller müdür. Bunların hepsi saydıkların feodal temaları hala. Allah Allah, albümlerimiz çatır çutur satılıyor abi. Ya Cem, sokakta yürüyemiyoruz, sokakta. Sen ne istiyorsun ya? Aynen katılıyorum. Çok istiyorsan git grevlerde gözcülük yap. Mitiklerde slogan at. Müziği bu işe karıştırma. Senin bu kafalar marş kafaları. Öyle siyasi düşüncelerle müzik yapılmaz. Halk olmazsa bir bok olmaz müdür. Bırak bu işleri. Müdür, ben Fransa'ya gidiyorum. Taner, gitarı al. Nasıl lan? Deli mi lan bu? Azer hadi. Geç. Kolay gelsin. Gitmez herhalde ya. Cem Karaca müzik çalışmalarında son durumlar nedir? Şimdi neredeyiz? Nasıl bir grubumuz var? Efendim son grubum, topluluğum dağıldı. Evet. Yeni bir topluluk kurmak durumundayım. Kurar kurmaz patlıyoruz. Peki patlamadan önce ben hemen sorayım. Bu gruplara siz ilgi çekici isimler bulursunuz. Evet, bu kez Dervişan demeyi. Dervişe. Şimdi anlamını televizyon başında soruyorlar. Efendim dervişan dervişler demek. Evet. Malum. Bizim şimdi müziğimiz özellikle benim türkülerimin çoğunluğu genellikle halk ozanlarından Tebrik ederim oluşuyor. Halk evladım. ozanları da çoğunlukla Tebrikler. Şu ana kadar duyduğum en başarılı grup ismi. dervişlik ve benzeri bir takım kavramlar da giriyor. Hayırdır, nereden? Dervişan demeyi uygun buldum. Sayenizde Peder Bey yani. Sizden aldığım o Fuat Köprülü kitabından esinlendim. Bizim çocuklar da onayladılar sağ olsunlar. Patlıyoruz. Hadi bakalım. Bak bir de Ömer Lütfi Barkan var. Kıymetli bir müelliftir. Çok istifade edersin. Tamam artık. Yeter müellif falan. Hadi çocuğumuzun başarılarına içelim. Tebrikler. Sayenizde validem. Hadi Sayenizde. bakalım. Hadi bakalım Şerefe. Sen ne içmiyorsun ömrüm? Böyle bir günde. Klavyeli sazları Kızım, başarıyla çalıyor. benden çekiniyorsan çekinme. İçkiyle falan öyle saygı olmaz. Hadi iç sen de. Olmaz. Feride'nin size söyleyecekleri var. Hayırdır? Annemle bugün hastaneye gittik de. Nasıl ya? Ne oluyor? İyi misin sen? Cem, Yalnız ben bir ufak ben hamileyim. küçücük bir müdahalede bulundum. Tebrik ederim. Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi. Cildi parlak, kağıt kaplı, pahalı bir kitaptı. Ne olmuş, nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız. Yine öyle bir durumda tamirci çırağına. Ustama dedim ki bugün giymeyim tulumları. Arkası kuşlu aynamda taradım saçlarımı. Gelecekti bugün geri arabayı almaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan. Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım, açtım girsin içeri. Arabanın kapısını açtım girsin içeri. Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri. Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri. Çekti gitti araba
geldi sırtıma vurdu, unut dedi romanları. İşçisin sen, işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen, işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen, işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen, işçi kal, işçisin sen, işçi kal. Yaşasın emekçi mücadelemiz! 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 Hoş geldin oğlum. Gözün aydın Cem. Gözün aydın. Bak bakalım. Hoş buldum, hoş buldum. Hoş buldum Feridem, bu ne? Merhaba. Hadi bakalım. Al erkek evladını kucağına. Sen baba ol. Alayım değil mi? Al. Al da alayım. Yavaş. Yavaş alayım. Yavaş alayım, yavaş. Ya baba yavaş ama yavaş. Tamam. Anacığım bu çok güzel. Çok güzel. Oy maşallah. Oy maşallah. Oh maşallah çok güzel. Adı ne olsun bu aslan parçasının? Emrah olsun mu Feridem? Emrah. Adı gibi yaşasın. Ver bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Senin adın Emrah Karaca. Senin adın Emrah Karaca. Senin adın Emrah Karaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al. Bak hop buradan. Buradan bak uçan araba. Uçan araba yapmışlar oğlum adamlar bak. Hadi gel bakayım sen benim yanıma. Ha uç yapalım seni. Uç. Bak. Bak kuşlar gibi uçuyor benim oğlum bak. Hop. Ama ağlama ya. Ağlama be paşam ya. Tamam oturalım o zaman. Ama bak ben ne yapacağımı şaşırdım vallahi ya. Tamam sessiz bak tamam. Yavaş. Paşam tamam be oğlum ya. Aslanım benim. Annen gelecek. Tamam kadının 2 dakika. Hadi baba oğul ayrılma Hadi vakti bakalım. geldi. Senin uykun mu geldi? Hadi bakalım. Paşam. Gel sen anneyi mi özledin? Bu gözlüm beni ne zaman uyutursun? Emrah. Kutusu başına vurdu seninkini. Ay sen. Oğlum otursana. Biraz konuşalım seninle. Tabii baba. Buyursunlar. Bu nedir evladım? Bu bizim Sarper'in bestelediği 1 Mayıs şarkısı. Hayatını kaybeden emekçi dostlarımız için hazırlayıp albüme koyacağız. Nasıl olur sence? Oğlum kendini düşünmüyorsun madem el kadar oğlun. Karını düşün bari. Yapma. Hayda. Yahu Mehmet Bey, sen değil miydin haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır diyen? Sen hiç susmuyorsun ki oğlum. Bak bu böyle olmaz. Tutturmuşsun bir türkü.
İşçi sınıfı, emekçi sınıfı, ezilen kesim. Tamam oğlum, bir şey demiyorum. Ama sen bu memleketi bilmiyorsun. Diline hakim ol. Başına ne geleceğinden bir habersin. Evladım, bu memlekette bir cümle edersin. Ya ipe gidersin, ya ipten dönersin. Yapma. Babacığım, kaygınızı çok iyi anlıyorum. Ama bakın, bu söyleyeceğimi affınıza sığınarak diyeceğim. Sizin vakti zamanında askere yolladığınız cahil oğlunuz yok karşınızda. Ben bu memlekette ne olup bittiğine gayet farkındayım. Ancak ben artık muhtar Cem Karaca'yım. Ve bu ülkeye, halkıma karşı sorumluluklarım var. Ha, bu memlekette başka sorumlu kimse kalmadı yani, öyle mi? Sana düştü. Ben oğlana bakayım baba. Bu ülkeyi sen mi kurtaracaksın evladım? Belki de. Allahümme sabırım. Gözünü seveyim, bak hatırlatırım sana. Sana kalsa biz de Adaloğlu'na çıkmayacaktık. Abi hoş geldin. Eyvallah. Ya bu Dadaloğlu'yla bu bir mi ya? Bir tabii. 2 çay gönder bize. Ya ne farkı var bana söylesene sen. Orada nasıl feodalizme karşı isyanımız varsa burada da katledilen masum insanlara karşı isyan var. Cem çıkmam ben bu albümü. Çıkmam oğlum. Çıksam da toplatırlar zaten ya. Kim toplatacak abi kim? Senin albümünü kim toplayabilir? Olmaz. Abi yapma. Bak hiç merak etme. Kimse susturamayacak bu halkın coşkun akan selini. Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır. Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde. Yepyeni bir hayat gelir ve her yerde. 1 Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı. 1 Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı. Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkın bayramı. Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkın bayramı. Ulusların gürleyen sesi yeri göğü sarsıyor. Halkların nasırlı yumruğu balyoz gibi patlıyor. Halkların nasırlı yumruğu balyoz gibi patlıyor. Devrimin şanlı dalgası dünyamızı kaplıyor. Gün gelir, zorbalar kalmaz gider. Devrimin şanlı yolunda kül gibi savrulur gider. Devrimin şanlı yolunda kül gibi savrulur gider. Seni 1000 kez ikaz ettim. Şu diline hakim ol. Attığın adımın önünü arkasını hesap et dedim. Dinleyen kim? Doğru söylüyor baban. 40 kere söyledik sana. Bu işlerin içine girme diye. Ya
Ben ne yapmışım Allah aşkınıza? Ben işimi yapıyorum. Şarkılarımı söylüyorum, konserlerimi veriyorum. Ne yapıyorum ben? İyi tamam. Şarkını söyle, konserini ver. Bir şey demedik. Ama nedense senin konserinde bombalar patlıyor. Silahlar taranıyor. Olacak iş mi evladım? Niye başkasının konserinde bu olmuyor da senin konserinde oluyor? Cem, bizim bilmediğimiz bir halta mı karıştın sen? Oğlum varsa söyle bak. Yahu ben neye bulaşacağım? Yapmayın Allah aşkınıza. Biraz sakin olun. Bakın anlatmaya çalışıyorum size ben. Hakkınızda soruşturma açılmış evladım, soruşturma. Bunun sonu nereye varır sen biliyor musun bunu? Önce tutuklama, arkasında da cezaevlerine sürülürsün. Senin el kadar bebeğin var, karın var oğlum. Babacığım biraz sakin olun. Bakın gel. Ne yapıyorsun? Kalktı bizimki. Ben bakarım. Ben de bakacağım. Sen otur. Affedersin kızım. Baba, müsaadenle evladıma bakacağım. Evladın olduğu yeni mi aklına geldi Cem Efendi? Git buradan oğlum. Git. Oğlum ve karın da sensiz burada daha güvenli. Git oğlum. Git buradan. Baba. Bekle beni, bekle beni, bekle beni geleceğim. Bekle beni, bekle beni, bekle beni geleceğim. Bütün gücünle bekle, karlar tozarken bekle. Ortalık ağırırken, kimseler beklemezken, ortalık ağırırken, kimseler beklemezken, soluk sıkıntılarla arlaşan yağmurlar içinde bekle beni. Bekle beni, bekle beni geleceğim. Bekle beni, bekle beni, bekle beni geleceğim. Bekle beni, bekle beni, bekle beni geleceğim. Bekle beni, bekle beni. Bekle beni geleceğim. Alo, Alo Feride. Cem. Babam değil mi? Ben de konuşacağım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Sen nasılsın? İyi, iyi nasıl olayım? Seni çok özledim. Ben de. Ya Peder Bey nasıl? Babam da iyi. Versene şunu bir sesini duyayım. Cem. Oğlum. Anacığım. Baban uyuyor. Şimdi kaldırmayalım. Daha yeni yattı. Uyumaz ki o bu saatte ya. Versenize şunu telefona. Şey de konuşmak istiyor. Senden beraber. Dur veriyorum be. Baban konuşmak istiyor seninle. Alo baba. Ömrüm. Nasılsın paşam? İyiyim
babacığım. Annemle resim yapıyoruz. Sen, ben, annem, dedem, babaannem hepsi var. Aferin benim. Aferin benim akıllı paşama. Üzmüyorsun değil mi kimseyi? Üzmüyorum. Baba ne zaman geleceksin? Geleceğim. Geleceğim aslanım, geleceğim. Az kaldı. Emrah! Oğlum dedene sarıl vermiş, tamam mı? Alo sen bizi boş ver şimdi. Biz iyiyiz. Sen nasılsın? Büyük baba, Ha paşam. ben babamı çok özledim. Babama sarılıp uyumak istiyorum. Babam memleketine yeniden gelecek. Burada konserler verecek. Bak sana bir sır vereyim. Aramızda kalsın, tamam mı? Bak bakayım bana. Şimdi baban konser verince ben de eğer orada olamaz isem sen benim için babana sıkı sıkı sarılıp onu böyle güzel güzel koklar mısın? Hı? Hadi bakalım. Uyku vakti geldi. Büyük baba, bana masal anlatır mısın? Hay hay paşam. Anlatırım tabii. Gel bakalım. Yani o yüzden benim dönmem lazım Salih. İyi de nasıl Cem? Bilmiyorum. Kaçak maçak bir şeyler ayarlardık. Bak diyelim ki bir yolunu bulduk, sen de gittin. Evet. Seni orada tanımayan var mı kardeşim? Yok. Havalimanında yakalanırsın Cem. Bak kardeşim hakkında 10 küsür davadan 400 küsür yıl istiyorlar. Bir tane şarkı söyledim diye. Allah'ın insana vermediği 4 asrı bunlar benden istiyor ya. Ben bunların yapacağı işini. Cem bak kardeşim. Avukatın olarak, bir dostun olarak senden bir şey rica ediyorum. Allah aşkına sabırlı ol. Bak biz bir şekilde bu işin üstesinden geleceğiz Cem. Oğluna, vatanına kavuşacaksın. Ne zaman be Salih? Ne zaman? Nerede kalmıştık? Başına buyruk kral. Aferin sana. Şimdi bu başına buyruk genç kral bütün topraklarını çok çalışmış, çabalamış, büyütmüş de büyütmüş. Öyle zengin olmuş ki artık toprak, mal, mülk, zenginlik ona yetmez olmuş. Ve ölümsüzlüğü arzulamış. Bunu duyan babası oğluna bir oyun oynayıp onu hapis etmiş. Neden böyle bir şey yapmış? Oğlunu sevmiyor muymuş ki? Olur mu? Çok seviyormuş. Sevse böyle bir şey yapmaz ki. Tam tersi. Yapar. Yapmaz mı? Oğlunu korumak için, ona bir ders vermek için yapmış bunu. Ne dersi? Yok babasının oğlu. Biraz sabır. Masalın sonunda zaten onu da anlayacaksın. Gel zaman git zaman bizim kral babasından daha inatçı olduğu için o babasının hapis ettiği yerden kaçmış gitmiş. Sonunda bir savaş meydanının olduğu yerde ölümün karşısına dikilmiş. Ve onu zekasıyla alt etmeyi başarmış.
Çünkü insan kaybolmadan kendini bulamaz. Dede rüyamda seninle babamı gördüm. Oğlum öyle çat diye Mehmet. odaya girilmez. Kalk Mehmet. Dede. Uyanmıyor babaanne. Ben uyandırırım şimdi. Mehmet. Mehmet Bey. Oğlum babaanne dedeyi uyandırsın biz kahvaltıyı hazırlayalım. Onlar da yanımıza gelir olur mu? Ben uyandırırım. Mehmet. Mehmet'im. Git Annem! Oğlum. Annem! Kurban olurum sana. Niye haber vermiyorsun sen? Ben seni karşılardım. Hep sen bir sürpriz yapacaksın. Ah ya koca valizle gel. Gel üst kattayız gel. Gel yavaş yavaş dikkat et. Ah. Oh nasıl özlemişim. Bizimkiler nasıl? Emrah iyi mi? İyi. Ha? İyi. İyi çok şükür ama. Sen aç mısın? Yok. Vallahi ben kendime kadar bir şeyler aldım haberim olmadığı için. Uçakta yedim bir şeyler. İyi bari iyi. Aman dikkat et gel. Gel. Ah bu ne güzel sürprizler ya. Gel bakalım. Vallahi haberim yoktu sana biraz dağınık yakalandım. Kusurumuza bakmayacaksın artık. Geç bakalım. Geç. Ya anacığım ufak biraz ama idare edeceğiz. Bana yetiyor yani. Gel. Gel otur öyle koltuğa. Ah. Gelmedi tabii bizim ihtiyar. Gelmez. Gelmez tabii. Ya adam benim telefonlarıma çıkmıyor hala. Cem gurbetelde öldü mü kaldı mı umurunda değil. Dedim torundan sonra bir toparlar bizimki ama. Ya iyice huysuzlaştı seninki. İyi mi bari? Saat. Sağlığı. Anne. Tabii. Deme. Benim ne işim var burada? Tam da bu deliliği yapacağını bildiğim için geldim ben buraya. Esas delilik bir evladın babasını mezara koyamaması anlıyor musun beni? Gidemezsin. Seni oradakilere yedirtmem ben. Orası benim vatanım. Orası benim toprağım anladın mı? İlk uçakla dönüyoruz. Bana bak. Buradan adımını atarsan annen diye biri yok. Bilmiş ol. Hakkımı helal etmem sana. Bil. Deme. Deme. Bırak kaynasın.
kahveni suyu dur bırak kaynasın kahveni. Aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlevlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Ben diyorum ki memlekete bir an önce geleyim. Ya Feder'in cenazesinde de bulunamadık ya. Diyorum hani gideyim bir duasını okuyayım adamın. Cem. Başlatma lan Cem'den. Ne kadar cezam varsa yatmam gereken hepsini yatarım. Geleceğim ben memlekete. Emrah'ı çok özledim. Cem, bak bir dinle. Ne dinle ne? Sana kötü bir haberim var. Söyle gelsin. Daha kötü ne? Söyle. Seni vatandaşlıktan çıkardılar Cem. Artık dönecek bir ülken yok. Cem duyuyor musun? Şefkati gibi sıcak güneşten İnsanlar gülüyordu de trende, vapurda, otobüste yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle. Hep kahır, hep kahır, hep kahır, hep kahır. Bıktım ben. Canım oğlum. Bana yazdığın mektubu ve resmini aldım. Çok sevindim. Derslerindeki başarıların için öncelikle seni tebrik ederim. Kutlarım. Okumak dünyada en değerli şeydir. İyi bir insan olmak için mutlaka okumalısın oğlum. Ben senin yaşındayken tarih dersine çok meraklıydım biliyor musun? Peki senin en sevdiğin dersin hangisi? Bana okulunu anlat. Sınıfını, öğretmenini, arkadaşlarını anlat bana. Sonra en çok hangi oyunu sevdiğini de anlatmanı istiyorum. Birlikte oynanan oyunları mı, yalnız oynanan oyunları mı? Die Putschregierung hat ihnen die Staatsbürgerschaft weggenommen. Die türkische Regierung hat ihr gesamtes Vermögen in der Türkei beschlagnahmt. Trotz der Bildung einer zivilen Regierung sind sie immer noch nicht in ihr Land zurückgekehrt. Evet. Vor ein paar Tagen hatten sie sogar ein privates Treffen mit dem Premierminister. Şimdi hanımefendi bahsettiğiniz görüşme gerçekleşti. Evet. Ama ben başbakanımız olan Turgut Bey'in elini öpmedim. Gördüğüm aile terbiyesi ve kültürü gereği Semra hanımefendinin elini öptüm. O da reverans şeklinde böyle lop diye de alnıma da koymadım. Yani ben çocukların gözlerinden büyüklerin ellerinden öpüldüğü bir kültürden geliyorum. Kendisi o toplantıda zaten söyledi kendini çare olamayacağını bu duruma. Sadece Türk devletinin adaleti ve yargısı bu durumu çözeceğini kendisi söyledi. Mevzu bundan ibaret. Warum haben Sie das Angebot der deutschen demokratischen Regierung abgelehnt, ihnen die Staatsbürgerschaft zu geben? Bakın bahsettiğiniz teklifi ben kabul etseydim birilerinin zannettiği Cem Karaca olurdum. Ya ülkesini kötüleyen, ne bileyim kendi söylediklerinden dönen, el öpen. Ben bir gün mutlaka memleketime döneceğim.
döndüğüm o gün de başı dik, alnı ak muhtar Cem Karaca olmayı isterim. Yoksa gurbette ölmeyi tercih ederim. Yoruldum Cem. Gücüm kalmadı. Bak sana söz veriyorum. Hepsi gelecek geçecek Karaca gözlüm. Vazgeçmeyecekler. Ya en azından yan yana olsaydık birlikte göğüs gererdik bütün bunlara. Ya yıllar oldu yüzünü görmedim Cem. Sana bir şey diyeceğim. Siz gelseniz peki. Anam, Emrah. Bak bu yandaki odayı da tutarım gerekirse. Yeniden bir arada oluruz. Ne dersin? Ya ne elde var ne avuçta, dil bilmem, iz bilmem. Ya ufacık çocukla ne yaparız orada Cem? Sen sadece valizleri hazırla diyorum ben sana. Gerisini ben halledeceğim. Yeniden bir arada olacağız. Hiç ayrılmayacağız. Sana söz veriyorum. Siz sadece valizlerinizi toplayın yeter. Ardınızda bırakın her şeyi. Yeni bir hayat kuracağız el ele. Tekrar aile olacağız be Karaca gözlüm. Şöyle bırakalım. Babaanne babamla anlaştık. Bütün şehri tek tek dolanacağız. Sokakların hepsini tek tek gideceğiz. Alo. Feridem. Ne yaptınız ya? Uçağı mı kaçırdınız? Siz öldü meraktan. Cem, uçağa bindirmediler. Nasıl? Hakkımızda yurt dışına çıkma yasağı koydurmuşlar. Tamam. Bak sen hiç canını sıkma. Tamam mı Karaca gözlüm? Biz bunun da üstesinden geliriz seninle. Yüzlük kuyruğuna geldik, merak etme sen. Ben artık tükendim. Tükendim, üzgünüm, çok üzgünüm. Ama ne yapsak çaresiz. O nasıl söz Feridem? Karaca gözlün artık yoruldu. Anlıyor musun? Üzgünüm. Buraya kadarmış. Ne yapsak olmuyor. Feride.
beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı kubbeli mavi bir liman, beni o limana çıkaramazsın. Beni o limana çıkaramazsın. Çınarlı kubbeli mavi bir liman, beni o limana çıkaramazsın. Beni o limana çıkaramazsın. Çok şükür. Cem. İyi misin kardeşim? Cem, su verirdim de doktor bir 2 saat bir şey içmesin dedi. Sen yat. Tamam, tamam. Sakin, her şey yolunda kardeşim. Her şey yolunda. Konuşsana mesele. Dur. Müjdemi isterim Cem. Bir davan düştü. 20 sene düş. Kaldı 380 sene. Perfect. Yalnız bu düşen dava senin vatandaşlıktan çıkarılmana neden olan dava. Yani bu bizim için çok iyi bir şey. Diğer davalar için de emsal teşkil edecek. Biraz daha sık dişini be. Ha? Neden Salih? Ne neden Cem? Sana söyledim ya, yani bu dava... Beni neden kurtardın? Ben yaşıyor muyum ki artık? Nefes alıyorum, kalbim atıyor diye. Uğruna yaşayacak ne kaldı ki? Ne penaltı ya? Topu vurma lan. Ne yaptım? Yedin mi topunuzu? Senin baban vatan haini. Seninle oynamıyoruz. Ne alaka ya? Asıl senin baban vatan haini. Senin baban vatan haini. Sen kimsin de benim babam vatan haini diyorsun? Senin vatan hainisin, tamam mı? Benim babam vatan haini diyemezsin. Alo. Buyurun. Oy amcacığım benim. Oy benim canım. Tabii burada, bir dakika. Dur. Cem, oğlun arıyor. Oğlunla da mı konuşmayacaksın Cem? Emrah, babacığım. Baba, sen vatan haini misin? O ne demek oğlum? Nereden çıktı şimdi bu? Mahallede dediler. Senin baban vatan haini dediler. Değil deyince de kavga ettik çocuklarla. Değilim tabii, olur mu öyle şey? Ben de öyle söyledim zaten. Benim babam vatan haini değil dedim. Sen nasılsın? İyi misin? Yok değil mi bir şey? İyiyim babacığım. Bir şeyim yok. Anne nasıl? O da iyi. Üzülme küçüğüm. Bu dünyada ölüm kadar kaçınılmaz tek şey var. Yaşa. Sen
Yeter ki uğruna yaşamaya değer şeyi bul. En azından bir 6 ay bekleseydik Cennet. Bekleyecek bir dakikam daha yok kardeşim. İyi de Yargıtay'dan bari dosya gelseydi kardeşim. Böyle olmaz ki bu iş. Sen istersen bekle Salih. Ben gidiyorum. Babam uçağa inmedi mi babaanne? İnmiştir oğlum, birazdan gelirler. Şapkayı ve gözlüğü çıkart.
Afet Bey. Geldim ben. Geldim de böyle mi bulacaktım ben seni? Sen böyle mi karşılayacaktın beni? Özür dilerim. Çok özür dilerim hepsi için. Kavuşacağız ama merak etme. Günü gelecek, geleceğim ben de burada yatacağım, sana söz. Oğluma vasiyetimdir. Beni de buraya gömsünler. Öyle rahat vermem ben sana. Aslında hiç söyleyemedim. Ama seni çok seviyorum. Affet beni baba. Ben sadece insanların insanca yaşadığı bir memleket istedim. Bak sen adaletli adamsın. Ben bu memleketi sevmekten başka ne yaptım? Taşını, toprağını, şiirini, türküsünü, derdini dert etmekten başka ne yaptım? Ben sana bu memleketin sesi olacağım demiştim. Sana da, memlekete de sözümü tuttum. Hadi git söyle. Baba, dedem hayattayken demişti ki babam bir gün dönecek, yine konserler verecek. İşte o gün ben sizin yanınızda olamazsam benim için ona sımsıkı sarıl. Köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Parkı'nda. Budak budak şerhan şerhan, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Polis farkında, ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Parkı'nda. Yapraklarım suda balık gibi.
kıvıl kıvıl. Yaprakların ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gözlerini, gülüm yaşını sil. Ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda, ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda, ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda, ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda, ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda, ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda, ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın